Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Şöyle göstereyim. Onunla başlayacağım. 100 gram 240 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası ve ipimiz %100 akrilik. Bununla güzel ve kullanışlı bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle ben 4 model üzerinden başlayacağım. Hemen ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Şöyle bir sırayı tamamlayalım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi lastiğimizi birkaç sıra daha tamamlayalım. Evet, lastiğimizi tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile beraber 4 ilmeğim var şu anda şişimde. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesmek için önce ben yerlerini şöyle değiştirdim. Şu şekilde ikisini bir düz örerek sağa doğru kesmiş oldum. Bir ilmek doladım. Kesme işleminden sonra bir ilmek doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim. Değiştirdikten sonra 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. 4 ilmek düz örelim. 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Şu şekilde taktım. Düz örerek sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra artırma yaptım. Kenarda bir ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz.
Arka yüzünde de yine kesme işlemi yapacağız arkadaşlar bu modelde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, şu artırdığım ilmekle beraber 2 tane ters ilmek ördüm. Bakın. Şu ajurlu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Toplamda kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bakın kesme işlemi yaptığım ilmeğe geldim. Bu baştaki kesme işlemi yaptığım ilmek. İkisini bir alarak ters olarak ördüm ve kestim. Arka yüzünde bu şekilde yaptım. Şimdi 4 ilmek ters örelim. 1, 2, 3, 4. ilmeğimiz ajurlu ilmeğimiz. 4. Buna dikkat edelim. Ajurlu ilmekten sonra bir ilmek yine doladım. İpi kendimden tarafa aldım. Şu şekilde iki ilmeğimi ters örerek kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Şu ajurluyu baz alalım. Ajurlu ilmeğin yanında tekrar bir tane artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmek ters ördüm. Bir kez doladım. Bakın ön yüzünde kesme işlemi yaptığım ilmek bu. Başta bu ilmek var. Bir de arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir kestim. Kenarda 2 ilmek tersimiz var. Bir de düz. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 ilmeğim var. Bunun bir tanesini düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Kesme işlemi yaptım. Bir de önündeki. Burada da şu ajurlu ilmekten önce 2 ilmeğimiz var. Onunla işlem yapacağız. Yine ilmeklerin yerini değiştirdim. Sağa doğru kesme işlemi yaptım. İkisini bir kestim yani. Kesme işleminden sonra bir ilmek doladım. Ajurlu ilmeğim 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Artırdıktan sonra 4 ilmek düz ördüm. Bakın buradaki 2 ilmeğimi şu kesme yaptığım işlem bir de önündeki. Eğer siz bu şekilde böyle önden alabiliyorsanız ilmekleriniz ters gelmiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama benimki şu şekilde yapmak daha kolayıma gidiyor. İlmeklerin yerini değiştiriyorum. Şöyle çapraz yaptım. Daha sonra ikisini bir düz örerek kestim. Sağa doğru kesme işlemi yaptım. Bir artırdım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kesme işlemi yapıyorum yine sağa doğru. 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Tekrar şişimi aldım ve ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. 4 ilmek düz ördüm. Bakın şu kesme yaptığım işlem ve önündekini yerlerini değiştiriyorum. İkisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeği. Toplamda yine 4 ilmek örmüş oldum. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters olarak ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bakın kesme yaptığımız ilmeğe geldim. Daha önce bir doladım. Ajur yaptım. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 2 ilmeğimi ters örerek kestim.
4 ilmek ters örelim. Kesme işleminden sonra 4 ilmek ters. 4. ilmeğimiz ajurlu ilmeğimiz. 1 ilmek doladım. Kesme işlemi yaptığım ilmek ve arkasındaki ilmeğin ikisini bir örerek yine kesme işlemi yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine topluyorum arkadaşlar. İkisini bir kestim. 4 ilmek ters ördüm. Ajurlu ilmeğim 4. ilmeğim. 1 ilmek doladım. Sırada bakın 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın kesme, sağa doğru kesme işlemimizi tamamladık. İlmeğimizi burada bitirmiş olduk. Şimdi aynı işlemi sola doğru yapacağız. 5. sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. İlk başta model kurarken sıra sonunda bir düzümüz kalmıştı. Şimdi 5. sıra sola doğru keserken başta bir ilmek düzle başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir doladım ilmeğimi. Bakın bu ajurla arkasındaki ilmeğimi ikisini bir sola doğru kestim. Benim ilmeklerim düz geldiği için çevirmiyorum. Eğer ilmekleriniz tersse çevirerek kesme işlemini yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 4 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğim şu önceki kesme işlemi yaptığım ilmek olacak. Ajurlu ilmekten önce bir ilmek doladım. Ajurlu ilmeğim ve arkasındakini düz örerek sola doğru kestim. Şimdi sola doğru kesme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Ajurlu ilmeğim ve arkasındakini ikisini bir düz örerek kestim. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Ajur ve arkasındaki ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. Bakın şu ajurlu ilmeğimin iki yönündeki ilmekle işlem yapacağım şimdi kesme işlemi. Şu ajurumuz önündeki 2 ilmek. Bunu baz alalım. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. İpi bu şekilde tuttum. Bunu şu taraftan keseceğiz arkadaşlar. Önce ilmeğimin şöyle biraz genişlettim. Arka taraftan bakın şöyle şuradan girdim. Bu şekilde aldım. Ve düz örerek, ters örerek kesme işlemi yaptım. Bir ilmek doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Artırma işleminden sonra 4 ilmek ters ördüm. Bakın ajurlu ilmeğimizin iki önündeki. Bu ajurlu ilmek buradaki 2 ilmekle yine kesme işlemimizi yapacağız. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğimi biraz genişlettim. Arka taraftan bakın şöyle girerek şu şekilde girerek ilmeklerimi şöyle ters örüyorum. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. 4 ilmek ters ördüm.
4 ilmek ters ördük. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi bu şekilde ikisini bir ters örerek kestim. Bir doladım. 4 ilmek ters ördüm. Ajurdan önceki 2 ilmeğimiz yine. Bunda kesme işlemi yapıyoruz. İlmeğimi genişlettim. Arka taraftan şöyle girerek ikisini bir aldım ve ilmeklerimi ters örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın zikzak görüntümüz oluşmaya başladı. Önce sağa doğru kestik, daha şimdi sola doğru kesiyoruz. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kesme işlemi yaptığımız ilmeğe geldim. Önce bir doladım. Daha sonra 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Yine 2 ilmeğimizi düz örerek kestik. 4 ilmek düz. 3 ajurlumdan beraber 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kesme işlemi yine sola doğru 2 ilmeğimizi düz örerek kestim. Kenarda bir düzüm kaldı. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ajurlu ilmeğimizin önünde 2 ilmek kaldı. Şimdi bu 2 ilmekle işlemimizi yapacağız. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğimi şöyle biraz genişlettim. Arka taraftan şuradan girerek 2 ilmeğimi bu şekilde aldım ve ters örerek kestim. Şöyle bir görüntümüz oldu. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. 4 ilmek ters olarak örelim. 4 ilmek ters ördüm. Yine geldim şu son 2 ilmeğe. Ajurdan önceki son 2 ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Arka taraftan girerek bu şekilde 2 ilmeğimi kestim. Bir doladım. 4 ilmek ters ördüm. Ajurlu ilmeğimin 2 önündeki bakın 2 ilmeğimle yine kesme işlemi. Önce ilmeğimi genişlettim. Arka taraftan girerek şu şekilde 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Daha sonra bir doladım. 4 ilmek ters ördüm. Şu 2 ilmeğe gelince önce biraz genişletiyorum. Arka taraftan şöyle ters örerek 2 ilmeğimi kesmiş oldum. Daha sonra bir artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli 8 sıradan tamamladık arkadaşlar. Modelimiz hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Bakın önce sağa doğru kesme işlemi yaptık. İlmeği burada bitirince daha sonra sola doğru kesme işlemi yaptık.
Modelimiz böyle zikzak ajurlarla oluşan bir model. Tabii ki görmüşsünüzdür bu modeli. Bayağı bir eski model ama hiç eskimeyen bir model. Takipçimin biri istemişti bu modeli anlatmamı. Onun için anlattım. Benim de çok hoşuma giden bir model. Çeyizlik yeleklerde özellikle yapabileceğiniz harika bir model. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Bir kez daha anlatmama gerek yok. Video çok uzun olur. Eğer anlamadığınız yer olursa modelin birinci sıra kurulumundan tekrar izleyebilirsiniz. Bir de şöyle size ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle biraz ilerlemiş hali. Yine aynı bir ters bir düz lastik ile başladım. Şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yapmıştım. Şöyle kenara bırakayım bunu. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Yakadan başlama örgülerinizde de şu şekilde bir görüntüsü olur. Evet, gördüğünüz gibi model çok zor görünse de fazla zor değil. Yani dikkat ederseniz model devam ediyor. İlk kurulumu ayarladıktan sonra model yani şaşırma şeyiniz olmuyor bence. Gayet güzel, rahat örülebilecek bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süeter yapımında kullanabilirsiniz. Bu ipe de çok yakıştı. Şöyle daha dolgun, daha gösterişli durdu. Angora tipi iplerle de yelek yapabilirsiniz. Ona da çok güzel uyan bir model. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.